arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün biz İngilizce öğrenmeyeceğiz. Bugün İngilizce öğrenmiyoruz. Ne yapıyoruz? Biz sınavdan geçmeyi öğreniyoruz. Yani biz sınav çalışacağız. Bu farklı bir olay. Yani İngilizce öğrenmek bir şey. Bir sınavdan geçmek farklı bir şey. Yani İngilizce bilmeden İngilizce sınavından geçebilirsiniz. Bugün onu yapmaya çalışacağız. Umarım herkes iyidir. Benim sesim iyi mi? Benim görüntüm iyi mi? Her şey iyi mi? Ben işte sizin için tıraş oldum. Nasıl olmuşum? İyi mi oldum? Tamam. Şimdi şeylere bakalım. Selam diyoruz. Onu anlamadım. I don't know. Who knows Kesha? She is a singer. Umarım Kesha'dan bahsetmeyeceğiz bu şeyde, yayında. Hazırsak biz hemen başlayabiliriz. Sesim nasıl? Görüntüm nasıl? Zek abi İngilizce fırlat bize. Fırlatacağım abi. Valla öyle fırlatacağım ki. İyi diyoruz. İyiymiş. Tamam. Şimdi şuna bir bakalım. Şuna bakıyoruz. Her şey görüyorsunuz değil mi? Aynen gayet net gibi geliyor galiba. Tamamdır. Biz başlayabiliriz galiba. Nasıl yapalım? Hemen başlıyorum. Siz iyiyim abi. Ses, görüntü güzel. Ne güzel. İyi. Çok iyiyim. Bomba gibiyim. Tamam. Biz başlayalım. Yaklaşık 1 saat sürsün istiyorum bu yayın. Başlayalım. Şimdi ne diyor bu? The movie and book series of Harry Potter has blank extremely popular, in part because the story involves witchcraft. Şimdi concerned, admitted, become, played, reached. Hangisi olacak? Has become olacak. C olacak. Siz galiba yani Türkçe'de yani olmak var. İngilizce'de bir be var hem de bir become var. Bahsettiğimiz şey bir süreç ise o zaman become, daha çok become kullanacağız. Ve bu yavaş yavaş olan bir şey olduğu için become diyoruz. The movie and book series of Harry Potter has become extremely popular in part because the story involves witchcraft. Diğer soruya geçiyoruz. No one, bir sorunuz olursa yazabilirsiniz. Her böyle ne bileyim 5 soruda falan gidip bakarım sorulara. No one blank. The powerful influence that Plato blank on much subsequent philosophical work. Ne diyorsunuz? No one disputed and will have had. No one can dispute and has had. No one had disputed, had. Ne diyorsunuz? Ne olacak? No one disputed, can dispute. No one can dispute the powerful influence that Plato had on much of subsequent philosophy. Has had, that Plato has had. Bu olur, bu mantıklı. Bu mantıklı değil. No one had disputed. Bu aslında gramatik olarak olur da çok bu değil galiba. Bu da olmaz. Bu da olmaz. No one will have disrupted. No one disputed. Aynen B olacak. No one can dispute the powerful influence that Plato has had on much of subsequent philosophy. Bu şimdiki oluyor. Şimdi hiç kimse dispute edemiyor. Ne dispute edemiyor? Platon'un etkisi, işte bu konudaki etkisi. Dispute edemiyorlar. Şimdi geçiyoruz bir sonraki soruya. Sonra sizin sorularınıza bakalım. On the news of the famous film star's death, everyone was extremely sad and recalled his blank but troubled life. Şimdi bu soruları yazan kimdir acaba? Mutlaka Amerikalı değildir. Neyse. Recalled his blank but troubled life. Brilliant belki. Worthless olmaz. Yani but kelimesini kullanıyoruz ya. Herhalde bir şey farklı bir şey. Yani troubled da aynı zamanda şuydu. Yani troubled'dan farklı olan bir şey olacak. Anlatabiliyor muyum? Worthless olmaz, uneasy olmaz, gloomy olmaz, adverse. Bunların hepsi olumsuz. Bunların hepsi olumsuz olduğu için olumlu olan tek şeyi seçeceğiz. His brilliant but troubled life. Tamam mı? Bir tane daha yapalım. UNICEF is deeply committed. Her şey gözüküyor değil mi? Evet. Tamam. UNICEF is deeply committed to creating a world in which all children, regardless of their gender or socioeconomic background, have blank. To free, compulsory, and quality education. Access, dedication, insight, addiction, tendency. Bu direkt
access olacak. Diğerleri hiç mantıklı olmuyor. Dedication mantıklı değil. Insight mantıklı değil. Aynen. Tamamdır. Sizin sorularınız var mı? Şuraya bir bakalım. Şimdi kendimi bir... Yok o değil. O değil. Onu istemedim. İşte bu. Okay. Some of the questions don't make any sense for real. Yeah, I think the person who wrote this might have been Turkish. Anyway. Okunmuyorsa aynen öyle. O büyük ihtimalle benim hatam değil. Büyük ihtimalle internet bağlantınla ilgili bir şey. Dispute. What does dispute mean? Diyelim ki ben bir şey söylüyorum, bir iddia ediyorum, bir iddiada bulunuyorum. Sen de diyorsun ki yok öyle değil. Öyle değil demek yani o dispute. Yani yok o doğru değil. Yok öyle değil demek. Dispute. Az önce ne demiştik? Hiç kimse dispute edemiyor. Yani hiç kimse yok öyle değil diyemez. Yani o kadar belli ki, o kadar net ki hiç kimse dispute edemiyor. Okay. Bazı sorularda çelişki yaşamanın nedeni acaba yapman uzun sürüyor ya da emin olamıyor musun? Bazı sorularda çelişki yaşamanın ve yapamamanın nedeni ne acaba? Hepsine bakıyorum. Bu soruların bazılarının yani birden fazla cevabı doğru oluyor. Yani hepsine bakıyorum. Görünmüyor. Büyük ihtimalle bu benden kaynaklanmıyor. Belki benden kaynaklanıyor ama sanırım şu an internetimi zor kelime Türkçesi söyler misiniz? Olur söylerim. Başka bir sorumuz yoksa geçiyoruz. Ki yoktur. Tamam şunu çıkartayım. Geçiyoruz buraya. Geçtim bayağı. Tamam. In this test, the candidate is shown as many as 20 different pictures of persons and scenes and is asked to blank a story about each. Şimdi olay ne? Story. Şimdi bunlar fiil yani aslında phrasal verb'lar. Phrasal fiiller. Story kelimesi için ne kullanılır? Siz Türkçe'de anlatmak diyorsunuz. Bu aslında yabancılara bazen biraz tuhaf geliyor. Yani biz Amerika'da ne diyoruz? Tell diyoruz. Yani make up diyoruz. Yani farklı yani story için hangi kelime kullanılır? Bir bakalım. Put out a story. O biraz tuhaf olur. Make up a story. O olur. Yani make up yani yaratmak yani uydurmak. Yani uydurmak gibi bir şey ama yani olumsuz bir anlamı yok. Put up a story o mantıklı olmaz. Take to a story olmaz. Look into a story olmaz. Make up olacak. Yani yaratmak gibi bir şey ama yani uydurmak ama yani böyle olumsuz değil. Bir sonrakine geçiyoruz. In non-literate societies, valuable information about the past is often enshrined in oral tradition. Poems, hymns, or sayings, blank. From generation to generation by word of mouth. Şimdi sayings, sözler, ifadeler, deyimler gibi şeyler. Bunlar nesilden nesle ne oluyor? Taken off, o mantıklı olmaz. Handed down olur. Thrown up, o mantıklı olmaz. Kept off, o mantıklı olmaz. Rooted out, o da olmaz. So handed down. Bunun gibi şeyler için handed down diyoruz. Yani fiziksel şeyler yani yani mesela işte diyelim ki bu telefon siz beni göremiyorsunuz şu an. Şunu mu yapsam? Bu telefonu diyelim ki bu telefonu ben değilim. Bu telefonu benim değil. Konuşamadım. Diyelim ki bu telefonu bir başkasından aldım. Bu hand down. This is a hand down. Bir başkası bana he handed it down to me. He handed it down to me. Miras için kullanılır. İşte bir sonraki nesle işte hand down ediyorsun. I handed down a lot of stuff. Yani hand down öyle kullanılır. Herhalde hiç net olmadı ama. B diyoruz. Arkadaşlar okunmuyor diyorsunuz. Bulanık diyorsunuz. Şeyinizi yükseltin. Video kalitesi. Okay. So. Handed down. Blank, you buy something. You buy it because of the satisfaction you expect to receive from it. To receive from having it and using it. Şimdi, hemen cevabı verdim. Neyse. While you buy something,
Bu mantıklı olur. You buy it because of the satisfaction you expect. Şimdi you buy it because. Şimdi neden satın aldığımızı söylüyoruz. O yüzden alırken olmayacak. Aldığımızda olacak. Aldığımız zamanlar olacak yani. When you buy something, yani bir şey aldığınız zamanlar, bir şey aldığınızda you buy it because şu yüzden alıyorsunuz. If only olmaz, through olmaz yani when olacak. Bir şey aldığınızda. Contrary to popular belief. Bu çok yaygın bir şey. Bunu ezberleyin. Contrary to popular belief. Diyeceksiniz ki işte millet şöyle saçma sapan bir şeye inanıyor. Contrary to popular belief o doğru değil. Yani popular belief yaygın inanç, yaygın bir düşünce. Ona karşı olarak ne deniyor Türkçe'de bilmiyorum yani. Ondan farklı olarak gibi bir şey. Psychodynamic studies blank that older adults blank less psychologically resistant than younger persons to unpleasant thoughts. Bakıyoruz cevaplara. Revealed, onu görüyoruz. Onun çeşitli farklı şeyler. Had revealed, have revealed, bilmem ne. Ondan sonra will be, have been. Tamam, bu tamamen gramatik bir şey oluyor. O yüzden bakalım. Contrary to popular belief, psychodynamic studies have revealed, olur. Revealed, o çok iyi olmaz. Yani bu have değil ki. Have revealed, olur. Reveal, olabilir. Will reveal, o da olmaz. Şuna bakalım. Psychodynamic studies have revealed that older adults are less psychologically resistant. Yes, bu olur. Have revealed, işte göster, aslında bu sizde yok. Yani bu ne deniyor? Present yok. Present perfect tense. Aynen bu present perfect tense sizde yok. Daha geçen gün bununla ilgili bir şey yaptım diye hatırlıyorum. Aslında hatırlamıyorum. Neyse. These psychodynamic studies have revealed that older adults are, bu şimdiki zaman, bu present perfect tense. Böylece mantıklı oluyor diğerler. Mantıklı olmuyor diğerleri. Sizin sorularınız var mı? Şuraya bir gelelim. Devretmek, aynı hand down, devretmek olabiliyor da. Yani fiziksel şeyler için de kullanılır. Hand down. Mesela diyelim ki benim işte dedemin bir şey var, bir ne bileyim bir şey saati var. İşte bana hand down etti. He handed down his watch to me. Yani çok değerli bir şey yani. Alright. Aynen. I handed down the channel to my friend. No, that would be more like suggested. I suggested this channel to a friend. Because if you hand it down, it's no longer yours. Sen hand down ediyorsun artık senin elinde değil. Yani senin elinden onun eline geçmiş oluyor. O yüzden yani bu çok şey olmaz. When you hand down something, it's no longer yours. Bu gramer sorularında nasıl yapıyorsunuz maşallah. Gramer bilince yani oluyor. Bu sorular çok zor. İşte dil öğrenmek zor bir şey. El değiştirmek yani olabiliyor. Yani miras içinde kullanılır. İşte deyimler, bilgi içinde kullanılır. Evet. Bat animaton. Like atın yayına like. Aynen öyle. Take over. Neyse çok çevirmedim ya. Okay, so bir sonrakine geçelim. Kendimi çıkartıyorum. Bana bakmayın. Okay, if natural selection blank running, we blank a lot more like apes now. Şimdi favored kelimesini görüyoruz şeyde. Cevaplarda. İlki favored olacak yani bir şekilde favored sokulacak oraya. İkincisine we look. Yani bu benzemek olacak. Bu yani benzemek olan look oluyor. If natural favor ne demek yani istemek değil de favor meyli olmak gibi bir şey. Favor. Yok o da olmadı. Neyse tam anlamadım. Çeviremedim. Neyse. If natural selection would not have favored, had not favored. Şimdi böyle olacak.
If natural selection had not favored running, we would look a lot more like apes now. Sizin yani conditional diyebildiğiniz cümleler böyle olur. Bu yani fiilin üçüncü hali oluyor. İşte bir had oluyor. Fiilin üçüncü hali oluyor. Sonra işte gramatik bir şey var bunun. Onu takip edersen had not favored would look çıkacak. Onu bilmiyorsanız onunla ilgili bir şey yaptım. Bir video yaptım. Ne zaman yaptım bilmiyorum. Böyle bir yıl önce falan. Şunu söyleyeyim. If natural selection would not have favored running, bu bir Amerikalı'nın kulağına hiç tuhaf gelmez aslında. We had looked. İkincisi bu had looked kısmı olmadı da would not have favored aslında bir Amerikalı'nın kulağına hiç tuhaf gelmez, hiç yanlış gelmez. Ama gramer kitapları bunu istiyor. O yüzden bunu yapacağız şu an. Okay. A deeply hypnotized subject blank to initiate activity and would rather wait for the hypnotist blank something to do. Şimdi burada like ilk boşlukta like olacak, ikinci boşlukta suggest olacak. Hangisi mantıklı olacak? Hadi bakalım. A deeply hypnotized subject does not like, tamam bu oldu, to initiate activity and would rather wait for the hypnotist to suggest something to do. Tamam, gramatik olarak bu oldu. Bunlara bakalım. A deeply hypnotized subject had not liked and would rather wait for. Bu olmadı. Bu had not liked geçmişte oluyor. Would rather wait yani şimdiki oluyor. B olmadı. Deeply hypnotized subject did not like to initiate would rather. Ya bu olmadı. May not like has suggested. Bu da saçma. Will not like to be suggested. Tamam aynen. Yani gramatik olarak mantıklı olan bir tek şey var. A var. Bir sonrakine geçiyoruz. For more than a decade, economists have maintained blank. The dollar was too expensive and its devaluation was unavoidable. For more than a decade, şimdi bunlar bağlaç olacak. Burada bir bağlaç olacak. Ne diyoruz? 10 yılda, bunu nasıl diyorsunuz bilmiyorum Türkçe'de. Yani uzun zamandır economists have maintained bir şey diyorlar. Uzun zamandır işte economistler bir şey diyor. Ne diyorlar? The dollar was too expensive. İşte doların çok pahalı olduğunu söylüyorlar. Arasındaki bağlaç ne olacak? Have maintained whereas mantıklı değil. Have maintained because olmaz. Have maintained that. Buradaki that şey gibi. Ki. Diyorlar ki. Maintain ediyorlar ki. Söylüyorlar ki. Since as bunlar olmaz. Aynen. Tek mantıklı olan that oluyor. Bir sonrakine geçtik. After the collapse of the Soviet Union and the opening of formerly closed borders, traders blank Georgia and Armenia crossed over the borders blank Turkey to make a living. Şimdi traders siz ne diyorsunuz? Tüccarlar mı diyorsunuz? Georgia and Armenia yani bu tradersler onların işte Georgia ve Armenia'da bir ilişkisi var yani onlarla bir ilişkileri var. Onu nasıl anlatacağız? Traders at olmaz. Traders of belki. Traders from mantıklı. Yani traders between olmaz. Traders on olmaz. Tamam zaten cevabı bulduk. Cross over the borders to Turkey. Şimdi sınırlara geçiyoruz. Nereye gidiyoruz? Türkiye'ye gidiyoruz. O zaman to diyeceğiz. İnsanlar buralardan geliyor ve buraya gidiyor. From to. Baya basit diye düşünüyorum. Hadi şeylere bakalım. Sorulara bakalım. Sorularınız var mı? Will there be paragraph questions? I think so. I haven't looked at this yet. So I have no idea. Fizik sorusu bir de kolaydır. Kolaydır ya. Tamam. Zek YDS derken İngilizce tespit ile ilgili bir hazırlık falan mı? YDS İngilizce tespit nedir? Onu bilmiyorum. Okay. I was not live, so I answered older questions. Okay, great, good stuff. Take over.
Siz artık çevirmeyi bırakın lütfen. Yani takeover'ın 1000 kere anlamı var. Ele geçirmek o biraz daha dar bir anlama geliyor. Dar bir anlama sahip galiba ama neyse. Her şeyin binlerce anlamı var. O yüzden bu eşittir bu demeyi bırakın artık yani. Okay. Kaç aydır YouTube'da kanalım var. İsmini yanlış yazdığımı şimdi sen söyleyince fark ettim. Ne demek? You're welcome. Okay. So, don't forget to like the live stream, guys. Tamam, soru yok. Soru yok galiba. Tamam. Biz devam edeceğiz. Aynen, soru yok. Tamam. Kendimi çıkarttım. Bunu çıkarttım. Hadi bakalım. Andrew Mango, who wrote a detailed biography, blank Atatürk, in 1999, has always had a close interest, blank, the history of modern Turkey. So, şimdi bir biyografi yazılıyor. Atatürk'le ilgili. O zaman onu demek için ne diyeceğiz? Hangi şey kullanacağız? About diyebiliriz. Of da olur. About da olur. Of da olur. On da olur. Oha. Over olmaz. Towards olmaz. On Atatürk. O zaman şuna bakmak lazım. Has always had a close interest. Şimdi interest kelimesi için ne kullanılır? Hangi bağlaç kullanılır? Biliyor musunuz? Yine Türkçe'de ile, onunla ilgili. Yani onunla ilgileniyor. Yani ile diyorsunuz. Biz İngilizce'de ne diyoruz? In. Interest in the history of modern Turkey. Şöyle olacak. A detailed biography of Atatürk. A close interest in the history of modern Turkey. Tamam mı? If Atatürk blank his country to victory in the War of Independence, boşluk olacak orada. Turkey blank only as an inland state in central Anatolia. Şimdi bu şey olacak, bu şey conditional olacak. Yani Atatürk bunu yapsaydı yani ya da yapmasaydı yani öyle bir şey. Türkiye böyle olurdu gibi bir şey olacak. O zaman hangisi mantıklı oluyor? If Atatürk would not have led, bu yine dediğim gibi bu bir Amerikalı'nın kulağına gayet hoş geliyor ama gramer kitaplarına göre doğru değil. O zaman if Atatürk had not led his country to victory, tamam orası oluyor. Had not led his country to victory, Turkey would have survived only as an inland state. Aynen öyle. Bu oldu. Bu olmadı. Would not lead, bu olmadı. Tamam. Bu olacak. Bu olumsuz şey. Conditional. Yani buna ne deniyor? Closed conditional mı? Ben bilmiyorum. Yani ismini bilmiyorum ama yani Atatürk bunu yapmasaydı diyor. Türkiye böyle olurdu diyor. Ve onun cümle yapısını bilen insanlar yani bu anlar. Onun cümle yapısını bilmiyorsanız o zaman bunu yapamazsın. Yani bunu anlayamazsın. Okay. It blank. A mistake to think that all bacteria are harmful. As we blank for long without some species. It şimdi mistake, bir hata, to think that all bacteria are harmful. Bütün bakterilerin zararlı olduğunu düşünmek. O bir hata. Tamam mı? O nasıl söyleniyor İngilizce'de? It is. It is a mistake to think that all bacteria are harmful. Farklı bir örnek vereyim. It is fun to play football. O biraz saçma oldu ama yani futbol oynamak eğlenceli. Genelde cümleler biraz daha oluyor. Karışık oluyor. It is a mistake to think that all bacteria are harmful. As we had not survived for long without some species. Ne?
It. Heh, tamam bu doğru değil. Yani bu oluyor da bu is kısmı oluyor da bu olmuyor. Bu kısmı olmuyor. It would be a mistake. Bir hata olurdu. Yani bunu düşünmek hata olurdu. Hatalı olurdu. Tamam bu oldu. It would be a mistake to think that all bacteria are harmful, as we could not survive for long without some species. Bu oldu. It would be a mistake. Hata olurdu, bir hata olurdu, hatalı bir düşünce olurdu. Would be. Yani düşünsek ama düşünmüyoruz. Yani gibisinden. As we could not survive for long without some species. Yani bazı bakteriya şeylere, cinslere olmasa biz çok fazla yaşamayız. Bir sonraki ne? The physics of elementary particles in the 20th century, blank, by the observation of particles whose existence, blank, by theorists decades earlier. Şimdi iki kelime olacak. Bir tane distinguished olacak. Bir tane predicted olacak. Distinguished, buradaki distinguished şey oluyor. Ne bileyim. Distinguished. Yani birbirinden ayırt edilmek gibi bir şey. Bazen o anlama geliyor. Ve predict yani önceden predict ne demek? Predict ne demek ya? Önceden böyle olacağını söylemek falan. Yarın bunu yapacaksın. I am predicting that you will do this tomorrow. The physics of elementary particles in the 20th century has been, olmaz, çünkü biz geçmişten bahsediyoruz. Yani geçmişte biten, geçmişte başlayıp geçmişte biten bir olaydan bahsediyoruz. O zaman present perfect tense olmaz. The physics of elementary particles in the 20th century distinguished, hayır, burada bir by var ya, by, bu ne demek oluyor? Was this, by the observation, was this, edilgen olacak. Edilgen olacak, yani was distinguished ya da is distinguished olacak. Had been distinguished. Bunların hepsi olur, yani bunların hepsi edilgen. The physics of elementary particles in the 20th century was distinguished by the observation of particles whose existence had been predicted by theorists decades earlier. Bu mantıklı oluyor. Burada edilgen oluyor. Hem de geçmiş zaman oluyor. Hem de bunun Türkçesini bilmiyorum. İngilizcesini de bilmiyorum. Neydi İngilizcesi? Hatırlamıyorum. Ama yani geçmişin geçmişi var ya, böyle yapmıştım, gitmişti falan. Predict edilmişti. Burada bir by var ya, o da edilgen. İkisi de edilgen. Bir tanesi geçmiş zaman, bir tanesi geçmişin geçmişi. Ona ne deniyorsa. Şimdi bir sonraki soruya geçelim ama sizin sorularınıza bir bakayım. So, B is correct. Subscribe, guys. I thank you all for subscribing. You all need to subscribe. Had not favored sonra would have looked gelmesi gerekmez miydi? 9. soru mu? Bayağı ona geliriz. Soru yok herhalde. Past perfect, geçmişin geçmişi. Aynen öyle, past perfect. What a stupid language. Okay. Devam edelim. Aşağıdaki... Tamam, bu her şey okunuyor değil mi? Tamam. Başlıyoruz. Aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşecek sözcük ya da ifadeyi buluyoruz. The European Parliament is comprised of 626 members. It significantly stronger since its inception. Şimdi since its inception, yani bir zamandan beri bir şey olacak. Yani bir zamandan beri diyor ya, o zaman ona göre seçiyoruz. It became çok olmaz çünkü yani şey diyoruz, yani şimdiye kadar. Yani o zaman perfect tense olacak. It has become olacak. Yani it has become olacak. It has become significantly stronger since its inception. Bir sonrakine geçtik. O okunuyor değil mi?
Aynen. Okay. The parliament, pardon, blank. The parliament was simply an advisory body, but its responsibilities were widened. Tamam, ona geleceğiz. Şimdi dedik ya, inception, yani onun kuruluşundan yani bu yana gibi bir şey güçlendi ya. Güçlendi. Onu diyoruz. Şimdi şey diyeceğiz. Yani başlangıçta gibi bir şey, işte ilk başta şöyleydi falan gibi bir şey diyeceğiz, değil mi? Further, yok olmaz. Consequently, yok o da olmaz. Occasionally, yok o da mantıklı değil. Initially, o olur. Accordingly, olmaz. Accordingly olur mu ya? Accordingly, yok. Initially, initial, yine işte baştaki, initially, ilk başta. Initially. Initially, the parliament was simply an advisory body, but its responsibilities were widened, blank, the single European Act and Treaty of the European Union of 1993. Şimdi, were widened. Its responsibilities were widened. Bu ne oluyor? Bu edilgen oluyor. Edilgen ya. Were widened. Genişletildi. İşte aynen genişletildi. O zaman ne tarafından genişletildi? Bu tarafından genişletildi. O zaman onu göstermek için, yani edilgen cümle yapısını bilenler bunu bilecek. Were widened by, over, in, through. Tamam, benim beklediğim şey yok ki. Bunun işte by olacağını düşünüyordum. But its responsibilities were widened by this. Yani bu tarafından genişletildi diyeceğini düşünüyordum. Its responsibilities were widened on olmaz. Over, in, through. Vallahi hiç böyle güzel değil ki. On olmaz. At the single European Act. At an act olmaz ki. Over and treaty. Over a treaty olmaz. In. Were widened in. In olur. In olur ya. Were widened in the single European Act and Treaty. Aynen. Şimdi bu bir belge. O belgede yazılı. Yani bu şeyler. Aynen. In olur. Through da olur ama in daha güzel galiba. Were widened in the single European Act and Treaty, blah, blah, blah. 3 major responsibilities of the Parliament are legislative power, control over the budget, and supervision of executive blank. Executive ne olur? İşte başbakanların yaptığı şeyler, yani onlar en baştaki insanların yaptığı şeyler. Supervision ne oluyor? Denetim gibi bir şey oluyor. Denetim tam aynı şey değil de, yani benzer bir şey. Of executive decisions olur. Reasons, işte decisions kararlar. Reasons olmaz. Obstacles saçma. Executive results saçma. Commodity saçma. Decisions olacak. The European Commission blank community legislation to the Parliament. The European Commission determines community legislation to the Parliament. Şimdi determines to olmaz. Determine to o mantıklı değil. Yani determine kelimesiyle to demezsin. Requires to olmaz. The European Commission requires community legislation to the Parliament. O hiç mantıklı değil. Presents to olur. Present ne olur? Yani sunmak gibi bir şey. The European Commission presents community legislation to the Parliament. Bu mantıklı. Recognizes olmaz. Approves. Mantıklı da. Yok, mantıklı değil. Presents. Bitti. Aynen. Bir sonrakine geçiyoruz. Ama ilk önce sizin sorularınıza bir bakayım. Ne olur. Since var zaman bağlacına dikkat edin. Tamamdır. Edelim. Bunu bayıldım ya. Hoca İngilizce öğretmenim, ben Amerikan aksanı ile konuştuğum için bana yanlış bildiğimi söylüyor. Ne yapmalıyım?
yani amacımız ne? Amacımız bir dil öğrenmek ise o zaman yani dil öğreneceğiz. Amacımız bir sınıftan bir dersten geçmek ise o zaman o öğretmenin istediğini yapacaksın yani. Ama yani dil öğrenmek, İngilizce dersinden geçmek aynı şey değil. Yani o şeyler aynı şey değil. Okay, so başka bir sorumuz yoksa. There was a question about the 9th question. Okay, so let's take a look at the 9th question, shall we? Geçtik buraya. Okay, so if natural selection had not favored running, we would look a lot more like apes now. Bunu kaldırmam lazım. Ama sorumuz neydi ki hatırlamıyorum. Onu hemen buluyorum. Evet. Aslı değil. Asil. 9. soruda had not favored'dan sonra would have looked gelmesi gerekmez miydi? Would have looked. Bakayım. Had not favored. Yok, şu an. Had not favored, yani natural selection bunu yapmasaydı, doğal seçim bunu yapmasaydı, şu an, şimdi biz maymunlara daha çok benzerdik. Şu an, we would look. Şimdi, we would look. We would have looked gibi bir şey deseydik, o yani geçmişte olur. Yani doğal seçim bunu yapsaydı, o zaman biz böyle geçmişte bunu yapardık. Geçmişte maymunlara benzerdik. Ama şimdi şey diyoruz, yani doğal seçim bunu yapsaydı, şu an, we would look more like apes. Şu an. Onlara daha çok benzerdik. Türkçe'de fark etmiyor ama İngilizce'de bir fark ediyor. Fark ediyor. Okay. So, don't do empty. Okay. You're welcome. All right. Kendimi çıkarttım. Geçiyoruz buraya. Nerede kalmıştık? 22 mi? Çok uzun ya. Alright. Cities. Bu gözüküyor değil mi? Aynen. Cities, large and small, are at the heart of a fast-changing global economy. They are a cause and response to world economic growth. Ne güzel. Şehirler bunun tam merkezinde, tam ortasında. Onlar bunun sebebi. Ne güzel. Many urban areas are growing blank. Their rural hinterlands are depressed, which forces impoverished rural people to move to the cities in force of work. Şimdi şey diyor, işte bir olay oluyor. Bu olay yüzünden, bu olay sayesinde fakir kırsal insanlar şehirlere taşınmak zorunda kalıyor iş bulmak için. Onu anlatacağız. Onu nasıl anlatacağız? Bunu aşağı getireyim. Many urban areas are growing unless olmaz, are growing in case olmaz, are growing so that o da çok whenever because many urban areas are growing because the rural areas are depressed. Yes. Sebebini veriyoruz ya. Bu oluyor ve buna sebep oluyor, değil mi? O zaman because oluyor. Because'ı görüyorsunuz, değil mi? Because. Many urban areas are growing because, çünkü their rural hinterlands are depressed. Onların depressed olmuş olması bunun sebebi oluyor. Tamam. Devam ediyoruz. These newcomers often end up not blank the opportunities they are looking for. Şimdi bu yeni gelenler opportunities, şimdi işte opportunities'i etkileyecek bir fiil lazım.
find, finding, have found, being found, to found, or to be found. These newcomers often end up not finding the opportunities that they are looking for. Not finding. They end up not finding the opportunities that they are looking for. Bu biraz zor gelecek size. Yani birçoğunuza. End up phrasal verb oluyor. Ondan sonra not finding kısmı biraz zor gelir size. Ama şey diyorlar, yani bulmuyorlar. Geliyorlar, iş bulmaya çalışıyorlar. Bir bakıyorlar, bulmamış oluyorlar. gibi bir şey oluyor. So they become part of the urban poor. Şimdi 3'e geçiyoruz. Blank, arrival to the city. They often encounter a lack of housing and infrastructure services. Arrival, varış, to the city. İşte o şehre gittiklerinde, o şehre vardıklarında gibi bir şey diyeceğiz şu an. About olmaz, to, for, upon. Upon arrival. Bunu duyacaksınız. Uçaklarda duyacaksınız. Upon arrival şunu yapacağız. Yani vardığımızda, gittiğimiz yere, yani vardığımızda, upon arrival, onu sık sık duyacaksınız. Yani uçaklarda falan. Gerçi son zamanlarda hiç kimse uçmuyor. Her şey çok pahalı. Okay. So, to blank. The lack of available homes. Newcomers. Şimdi lack of available homes. Homes, evler, available, müsait. Onların olmaması, onların ne deniyor Türkçe'de? Eksiklikleri, öyle bir şey. Onların olmaması yani. To, şimdi bir fiil kullanılacak ve bu evlerin, müsait evlerin olmamasıyla ilgili bir şey olacak. Değil mi? To cut down on the lack of available homes. Bu mantıklı da iki tane olumsuz oldu. Cut down yani azaltmak oluyor. Yani onun olmamasını azaltmak gibi bir şey oldu. Biraz tuhaf oldu. Go in for, mantıksız. To turn back on, mantıksız. To fall behind with, mantıksız. To make up for, olur. Make up for, genelde böyle telafi etmek gibi bir şey. To make up for the lack of available homes, newcomers often set up shelters on the city outskirts. Aynen öyle. Evler yok, ne yapıyorlar? Şehrin outskirts, ne deniyor? Merkezi değil de outskirts yani, anlatamadım. Etrafında bir şeyler yapıyorlar. Böyle şeyler kuruyorlar. Aynen öyle. They often live without electricity, running water, or a sewage system. Roads and other urban services. Tamam, orada bir soru yok. İşte bu şeyler olmadan yaşıyorlar. Tamam. Blank, dealing with poor sanitization and pollution from dirty cooking fuels and primitive stoves. They are exposed to modern environmental hazards such as air pollution, bilmem ne. Tamam. Şimdi bu şeylerden dolayı bu şeylere maruz kalıyorlar diyor. Bir şekilde onu anlatmak lazım. Şimdi poor sanitation, yani şeyler pek temiz değil. Pollution, hava kirliliği. Dirty cooking fuels, yani kirli, pis cooking fuels, yani yemeklerini pişirmek için yaptıkları kullandıkları fuel ne demek ya? İşte gaz gibi bir şey. Gaz gibi şeyler. Onun Türkçesini bilmiyorum. Despite olmaz. Despite olumsuz. Yani buna rağmen gibi bir şey. Ama onu demiyoruz şu an. Yani bundan dolayı demek istiyoruz. Owing to mantıklı olurdu ama yani owing to dealing with çok tuhaf oldu. Yani for the sake of, o da saçma. In addition to dealing with poor sanitation. Tamam. Bu aslında şey demiyor. Yani bundan dolayı bu oluyor. Aslında demiyor. Onu demiyor. Şey diyor. Bununla beraber bu oluyor. İşte bu oluyor. Hem de bu oluyor. In addition to, addition. Yani addition var ya, yani 2 artı 2, yani o addition oluyor. İşte şeyleri birbirine katıyorsun yani. In addition, işte bu var. Hem de bu var. Addition. In addition to dealing with poor sanitization, blah, 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 blah,
They are also exposed to blah 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 blah. Tamam. Sanırım anladık. Şuraya geçtim. Şuraya geçtim. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Kenar mahalle. Kenar mahalle. Teşekkürler. In addition to etek dışıları bilemedim. Outskirts. Şimdi anladım. Okay. So. Eksikliği teşekkürler. Daha sonra iyice etsem Amerikası. Olabilir. Onu konuşalım. Sorumuz yok. Sorumuz yok. Sorumuz yok ya. Sorumuz yok. Benim bir sorum var. Siz neden şey yapmıyor? Dur nereye gitti? Neden beğenmiyorsunuz? Neden abone olmuyorsunuz? Valla ayıp ediyorsunuz. Okay. So let's go to the next one. Nice explanation. Thank you Hakan. Sağ ol. Okay. So bir sonrakine geçelim. Bunu kendime çıkarttım. Şuraya geçtim. Şuraya geçtim. Portugal. Bunu görüyorsunuz değil mi? Aynen. Portugal, an independent state since the 12th century, was a kingdom. Bunlar uzun olacak. Was a kingdom, although the country is crossed by 3 large rivers that flow into the Atlantic. Şimdi although diyor. Although yani buna rağmen oluyor işte. Böyle olduğu halde. Although. Bu mantıklı olmadı. Yani işte Portekiz deniyor değil mi? Aynen Portekiz. Bağımsız bir yer. Buna rağmen. Neye rağmen? İşte 3 tane nehri var. Nehir aksı var. Şunu geçtim. Was a kingdom until a revolution in 1910 drove out King bilmem ne and a republic was proclaimed. Bu mantıklı oldu. İşte Portekiz bağımsız bir yerdi. Bağımsız bir bağımsız bir ülke olan Portekiz şuraya kadar was a kingdom. A kingdom yani bir king vardı, yani bir kral vardı. Yani böyle demokrasi falan yoktu. İşte bir kral vardı. Ne zaman? Until a revolution in 1910. Yani bu yıldaki şu kralı kovan devrim olana kadar. Ve ondan sonra işte bir Republic was proclaimed. Bu sizin kulağınıza tanıdık gelecek değil mi? Alright. So, bir sonrakine geçiyoruz. Poor nations labor under the weight of diseases such as malaria and tuberculosis. Although these diseases are no longer a problem there. Bu mantıklı olmadı. Diyor ki işte bu ülkeler bununla uğraşıyor, bununla boğuşuyor. Bunlar orada olmadığı halde. Bu saçma. Poor nations labor when there had been treatment available. Bu when there had been treatment available bu geçmiş zaman oluyor. Bu da şimdiki zaman oluyor. Bu da mantıksız. Poor nations since they cannot afford to pay the prices companies want for drugs. Bu mantıklı. Bu mantıksız. If they are requesting economic. Aynen. C olacak. Since they cannot afford to pay the prices companies want for drugs. Since, bu since'i görüyorsunuz. Bu yani çünkü yani nedenini verecek. Sebebini verecek. İşte kaldıramıyorlar. İşte bu afford. Afford yok sizde. Yani yeteri kadar paraları yok. Olmadığı için bu sıkıntılarla uğraşıyorlar. Oxygen, sugars, and amino acids are allowed into the brain as toxins could severely impair the brain's functioning. Bu çok mantıklı olmadı. İşte onların girmesine izin veriliyor. Neden? Çünkü zararlı. Bu saçma. Oxygen, sugars, bilmem ne, which provide early evidence of the blood-brain barrier. Bu emin değilim. İşte bunlara bakalım. Oxygen, sugar,
but most other substances are kept out. Tamam, bu mantıklı oldu. Bunların işte beyne girmesine izin veriliyor ama diğer şeylerin girmesi engelleniyor. Can enter the brain bu saçma. Just as no other organism is equally efficient. Yeah. So oxygen, sugars, and amino acids are allowed into the brain, but most other substances are kept out. Bu mantıklı. Bir sonrakine geçelim ve sizin sorularınıza bir bakayım. Var mı bir şey? Soru cevap yapalım. Tamam, 10 dakika daha şey yapalım. Bu sınavı yapalım. Sonra soru cevap yaparız. Bir 15 dakika falan. Şey yok. Al sana boş yapmak. Tamamdır. Şey yok. Soru yok. Nurcan ne diyor? First time ever I subscribed to someone. You're so talented. And you're the second one, kiddo. I'm not sure what you mean by the second one. So you can let me know if you figured that out. Okay. Şimdi kendimi çıkarttım. Şuraya geçtim. As most businesses in Southeast Asia have remained as family enterprises and not... Dur, aşağı ineyim. As most businesses in Southeast Asia have remained as family enterprises and not attained a global dimension. In the wake of the 1997 financial crisis, Southeast Asia had been taken over by China and India. Bunun hiçbir alakası yok. Some are being left behind by foreign businesses. Bu mantıklı olur galiba. As some businesses... bunlara bakalım. As some businesses... related with the degree of corruption in the banking system. Today, South Korea and Taiwan are 4 times richer than Malaysia and 10 times richer than Indonesia. Bu olur. As most businesses in Southeast Asia have remained as family enterprises and not attained a global. Today, bu olur. Compared with other regions, Asians' income gap is slowly decreasing. Bu olmaz. Some are being left behind by foreign businesses. As most businesses in Southeast Asia have remained as family enterprises and not attained a global dimension, some are being left behind by foreign businesses. Yok. Bu. As most businesses in Southeast Asia have remained as family enterprises and not attained a global dimension, today, South Korea and Taiwan are 4 times richer than Malaysia and 10 times richer than Indonesia. Diyorum, son cevap. Okay. While some of the tapestries at the exhibition are representations of local life, they were created by individuals without any formal art training. Bununla bir alakası yok. Few observers appreciate the color or the creativity of the abstract designs. Bu şey diyor işte onlar eğitimsiz. Bu şey diyor işte desenleri çok karışık. Ama bunun vurguladığı şey neydi? Local life. Yani local life temsil ediyor. Bazıları local life gösteriyor. Bazıları depict fruit, flowers, and trees and the like. Bu olacak galiba. Aynen. Şimdi, while some of the tapestries, bu tapestrylerin bazıları bunu yaparken değil de bazıları, diğerleri bunu yapıyor. Aynen. C olacak. That runs between Paris and Lyon. High-speed trains in France are famous for their superb meals. Bu olmaz. Meals. Bu olmaz. The French high-speed train, known as the TGV, is an electric train that runs between Paris and Lyon. Bu oldu. Bu olmaz. Extremely crowded that runs. Oh, saçma. The French is very complicated. Bu saçma.
The French government invests a lot of money to improve its nationwide railroad system. Bu gramatik olarak oluyor da mantıken olmuyor. Yani nationwide ise yani bütün ulusu, bütün şey, ulus değil, ülkeyi kapsıyorsa o zaman sadece bunların arasında olmayacak yani. The French high-speed train known as the TGV is an electric train that runs between Paris and Lyon. Statements made in the media can plant distortions in the minds of millions. While the news often has an implicit bias that may portray opinions in misleading ways. Tamam, bu olur. Although people attribute some misconceptions to a predetermined campaign of certain authorities. Instead, they are most likely the result of common types of reasoning errors. Bu olmaz. Statements made in the media can plant. Yani bu olur. Statements made in the media can and TV shows should be supplied. Tamam, bu olmaz. The media can plant distortions in the mind of millions. Bu gayet mantıklı. Statements made in the media can plant distortions in the minds of millions, although people attribute misconceptions to predetermined campaign of certain authorities. Valla bu da mantıklı oldu. Recognizing. Yani bir tanesini seçecek olsam D seçerdim. Yani statements in the media insanların bir şey işte yanlış bir şey düşünmesini sağlayabilir ama bu şeyleri yaparsan o zaman böyle etkilenmeyeceksin. Ama yani bunlar işte hem A hem de B çok şey olmadı. Çok mantıksız olmadı. Neyse. Geçtim buraya. Şeyimiz var mı? Valla bence de hepsi mantıklı. Local life, yerel yaşam. People who live in a district. District? Ses mi gitti? Sesim gittiyse söyleyin. Sesimi şimdi konuşuyorum. Şimdi sesimi duymuyorsanız hemen duymadığınızı söyleyin. Okay. Goodbye Mr. Zach. Şey yok galiba. İngilizce hiç çalışmıyorum ama yine de yüksek alıyorum. Çünkü kelimelerle aram çok iyi. Bu İngilizce bildiğin anlamına gelmiyor. Bunun farkındasın galiba ama yani şimdilik söyleyeyim sana. Okay. I can't speak English. Help me. I want to learn to speak English, but English is a very hard language. I agree that English is a very hard language. I think all languages are hard languages. And you just have to practice. You have to practice lots and lots. Ses var sadece biraz kaldır. Kaldırayım mı? Kaldırayım. Dur şuna bakayım. Ses 1 2 3 ses. Evet biraz düşük. Neden düşük olduğunu söylemiyorsunuz Allah aşkına. Ses 1 2 3 ses 1 2 3 ses 1 2 3 ses. Şu an daha iyi galiba. Oh, fazla oldu. Fazla oldu. Pardon. Şimdi ses 1 2 yine fazla oldu. Ses 1 2 3 ses. Okay. So. Tamam. Bir saat oldu. Bir saat geçti şimdi. İsterseniz bir soru cevap yapabiliriz. İngilizce yazarsanız İngilizce cevaplarım. Türkçe yazarsanız Türkçe cevaplarım. Yoksa ben gideceğim. Bildiğiniz gideceğim yani. Tamam mı? Bunu kaldırayım. Yok o değil. Şöyle. Tamam. Sesim nasıl? Bakayım. Ses 1 2 3 ses gayet güzel. Tamamdır. O zaman pre-intermediate seviyesindeyim. YDS'ye nasıl çalışmalıyım? Bence genel olarak İngilizce öğren. Yani şöyle bir olay var. Yani millet bir sınavdan geçmek istiyor ve sınavdan geçmeyi öğreniyor. Bence İngilizce öğren. Tamam mı? Ondan sonra sınavdan geçmek gayet kolay olacak. Ne demek? Nereye cevaplara baksaydık? Anlamadım. Okay. Yok bunlar kaydediliyor. YouTube kanalımda duruyor yani.
Hocam sınava yetişemeyeceğiz. Ne yapmalıyız? Bir sonrakine yaparsınız. Ne bileyim. Okay. I meant that I've subscribed to only 2 channels in my life. Dimash, the jaw-droppingly talented young singer, and the cutest and most brilliant communicator, Mr. Zach. Don't tell my girlfriend that you called me cute, because she won't be too happy about that. Okay. Third, Mr. Zach teacher, I was trying to answer questions, but your mod banned me. What's the problem? I do not know why my mod banned you. If my mod could tell you why he or she, I guess they're all he, why he banned you, yeah. So, hey mods, tell this person why you banned them. Abi sence gidilebilecek en iyi ülke ABD mi? Amaç ne? Ama ne bileyim abi. Yani İspanyolca öğrenmeye çalışıyorsan hayır. Yani amaç ne? Amaç. Okay. Somebody appears to have put lava in front of my door. Burada to have dediğimiz kısım geçmiş oluyor Zek. Bu geçmiş mi oluyor? Bu şey. Somebody appears to have put. Have put. Yani o şey. Present perfect tense oluyor. Present perfect tense oluyor. Someone appears to have put. Bir kişi buraya şey koymuş. Kapı önüne lava koymuş. Lavanın Türkçesini bilmiyorum. Okay. Magma mı? Ne? Okay. Bir de İngilizceyi öğrenmek için native speakerlarla konuşun demiştiniz. Native speakerlara nereden bulabilirim? Yardımcı olur musunuz? Bununla ilgili bir video yapacağım yakında. Ben şey yapacağım. Yani Türkbüşüm gibi çeşitli internet sitelerine girip yani insanlarla tanışacağım. Ve onlarla konuşmaya çalışacağım. Yani size yol göstermek için, işte ne yapmanız gerektiğini göstermek için. Okay. So, hocam ben İngilizce ile aram çok iyi ama bunu daha nasıl ilerletebilirim? Yani kolayca İngilizce konuşmak için neler yapıyorum? İngilizce nasıl öğrenilir diye bir şeyim var, diye bir videom var. Onu izleyebilirsin. Onda o videoda anlattığım yöntemleri her zaman kullanabilirsin. Yani seviye ne olursa olsun yine kullanabilirsin. Eğitim için. Tamam, hangi eğitim? Yani ne öğrenmek istiyorsun? Yani ne öğrenmek istiyorsan o bölüm nerede iyi, nerede çok iyi öğretiliyor? İşte hangi ülke o bölümü öğretmekle iyi oluyor, ünlü, o bölümü öğretmekle ünlü, biliniyor. Oraya git. Yani Amerika olmayabilir. Okay. Could you prepare a TOEFL writing exam? Do you mean a video? I could make a video about preparing for TOEFL. Yeah, I could do that. Could you try to say this nursery rhyme for us? Kapıya gatırıcılardan mısın? Olacak kıvılcımlatırıcılardan mısın? Ne kapıyı kıcırdatırıcılardanım, ne olacak kıvılcımlatırıcılardanım. İşte çok basit bir şey yani. Çok hemen yaptım yani. Okay. Ne demek? Okay. Speaking neden gelişmiyor sizce? Speaking yapıyor musun? Yani konuşuyor musun? Konuşmuyorsan o zaman gelişmemesi gayet normal. I usually forget the meanings of words that I have memorized. What are the best methods for memorizing vocabulary? You need to see them over and over again in context. You need to see them in context over and over again. Bu arada bağışımı kaçırdın. Bağış mı yaptın? Dur, nereye gittin? Dur. Ben millete teşvik diye atıyordum olmadı bu sefer. Neyse, hayırlı dersler. Burası, görüşürüz. Çok teşekkürler. Cihat, çok teşekkürler. Şeyini bulabilirsem. Valla bulabilir miyim? Bulamayacağım galiba. Neyse, Cihat adamdır. Bana 10 TL verdi. Çok teşekkürler. Sağ ol abi. Onu şey olarak yapabiliyorsunuz. Yani super chat diye bir olay var. İşte onunla direkt
Yani bağış yapabiliyorsunuz. Çok teşekkürler. Bağış yapanın sorusu hemen şey yapılır, cevaplanır. O yüzden yani mutlaka cevaplamamı istediğin bir sorunuz varsa yani onu garantileyebiliyorsunuz yani. You are so cute. Don't tell my girlfriend that you said that. Okay. So, Jack Cruz diyor ki, I think English exams are detrimental for our natural English. What do you think about this, Zach? Yeah, you're not wrong. You're not wrong. Passing a test and speaking a language are very different things. So, yeah, you're not wrong. You're not wrong. Okay. Yani yüze YDT yüksek net yüksek net yapmak için ne tür tavsiyeler verirsin? Çalışmak, işte bu denemeler var. Denemeleri yapın. İşte bugün işte benim yaptığım gibi. Ve o denemelerde de anlamadığın şeyleri yap. Yani o şeylere çalış. İşte conditional'lar mı seni zorluyor? O zaman onu çalış. Yani işte yoksa gerund'ler mi seni zorluyor? İşte yoksa ona çalış. Okay. Tam sıra benim soruya gelmişti. Konu değişince es geçti. Sorun ne anlamadım. Neyse. Hocam İngilizce öğrenmek için illa Amerika'ya gitmek gerekiyor. Gitmek mi gerekiyor? Yok. Gitmek gerekmiyor. Amerika'ya hiç gitmemiş İngilizce konuşan yani insanlar var. Mesela İngilizler yani. Okay. So. O bana söylenmedi. Neden buraya geldin? AB gibi bir ülkeden. Benim hikayemi anlatayım bir ara. Yani aslında defalarca anlattım. Yani bununla ilgili bir video yapayım bir ara. Rick, bununla ilgili bir video yapacağım. Yani benim hikayemi anlatacağım böyle detaylıca. O videoyu izleyebilirsin. Kelime nasıl ezberleriz unutmadan sürekli aynı kelimeleri tekrar görmeniz gerekiyor. Bağlamla beraber yani kontekstle beraber. Türkçe'de sana saçma sapan gelen bir şeyler var mı? Çok az. Yani çok az şey var. Yani saçma sapan değil de yani beklenmedik şeyler oluyor. Mesela neyse bir cevap vermeyeyim ama bazı şeyler ben demezdim. Yani ben öyle demezdim. Ben öyle anlatmazdım. Diyorum. Ama yani mantıksız değil. Mantıksız değil. Türkçe çok mantıklı bir dil. Çok şükür. Mr. Zach, will you make another video about the YDS exam? I can, if you would like. Would you guys like me to make another? Would you guys like me to do another live stream for this, like this? Let me know if you would like me to do this again. Yani böyle bir şey tekrarlayalım mı? Böyle bir şey bir daha yapalım mı? Böyle bir sınav canlı yayını istiyorsanız lütfen yazın. Yes diyoruz. Tamam. A bottle of water. If English people try to say it, you America will not understand it because of no, we'll understand. We know what people are saying. A bottle of water or something like that. I can't actually do it, but you could say it just like I just did, and I would understand. And most British people don't even talk like that. Most British people would not say it like that. As far as I know, I don't think they would. Yes, Americans will understand. Kesinlikle evet. Yes. 1,5 yılda beginner seviyeden nereye gidilebilir? Gayet iyi bir yere gidebilirsin. Yani 1,5 yılda. Yani ben 1,5 yıldan yani ben sohbet ediyordum Türkçe'de. Yani Türkçe olarak bayağı sohbet ediyordum yani. Okay. How much time you spend with your hair? I don't spend any time with my hair. I sometimes cut my hair. Like I just did today. But I don't spend time with my hair. Alright. So yeğenlerime başka İngilizce öğretmek istiyorum ama çok iyi bildiğim şeyleri bir de öğretemiyorum. Açıklamakta çok zorlanıyorum. Öğretmek konuşmaktan çok daha zor. Bunu nasıl geliştirebilirim? Yani senin iyi bilmen lazım bir kere. Sen çok iyi bilmediğini öğretemezsin. Yani o yani bir gerçek. Ve ancak senin çok iyi bildiğini öğretebilirsin. Mesela ben Türkçe öğretecek olsam çok basit böyle gramer falan öğretirdim. Ve hem ben ağzımı neredeyse açmazdım. Çünkü benim aksanım var. Yani sınırlı olacaksın. Yani ancak çok iyi bildiğini öğretebilirsin. Okay. Sıfırdan İngilizce kaç yılda öğrenilir?
Bu kişiden kişiye göre değişir. Kişinin durumuna göre değişir. İşte kişi Amerika'da mı yaşıyor, İngiltere'de mi yaşıyor, Suudi Arabistan'da mı yaşıyor? Yani fark ediyor. Yani çok mu çalışıyor, az mı çalışıyor? Ana dili nedir? Yani başka bir dil biliyor mu? Yani bu çok değişecek yani. Do you apply sunscreen on your head or do you just wear a hat when you go outside? If I am going to be in the sun for a long time, I do put sunscreen on my head or wear a hat. I have to do at least one. I usually wear a hat, but sometimes I will put sunscreen everywhere. Okay. Sence ortalama bir insan ne kadar sürede İngilizce öğrenir? Kişiden kişiye değişir biliyorum ama ortalama ne kadar sürede İngilizce öğrenilir İngilizce? Bir Türk'ün yani ya bir Türk demeyeyim. Ana dili Türkçe olan, başka bir dil bilmeyen, yetişkinken başlayan yani öğrenmeye başlayan bir kişi her gün biraz çalışırsa, her gün bir yarım saat falan çalışırsa yani bir yıl geçmeden herhalde sohbet etmeye, en azından böyle basit sohbetlere başlarsınız. İngilizcesi mi ABD İngilizcesi mi ya da İngilend İngilizcesi mi? Hangisini öğrenmeliyiz? Anlamadım. Hangisini öğrenmek istiyorsan onu öğreneceksin yani. Okay. What is the difference between C1 and C2? I do not know. I don't know. Ayrı bir dil öğrenmek mümkün mü? Hayır. Yani iyi öğrenmek mümkün değil. Türkçe gramerde saçma, ilginç gelen bir şey var mı? Var da çok saçma gelmiyor. Yani ben öyle demezdim. Dediğim şeyler var da çok yani aşırı saçma şeyleri yok. Türk aksanlı İngilizce native speakerların kulağı nasıl geliyor? Örneğin özür dilerim. Okay. Yani kulağı işte burada dedin ya işte kulak tırmalıyor. Kulak tırmalamıyor. Ama bazı şeyler anlaşılmıyor. İşte W yerine V sesini yaparsınız ya da TH yerine T sesini yaparsanız bazı şeyler anlaşılmayacak. O yüzden onu yani elinizden geleni yapacaksınız. Böyle doğru sesleri çıkarmak için elinizden geleni yapacaksınız. Çoğu kişi direkt yani TH yerine T sesini yapacak. Hiç denemeyecek bile. Yani böyle direkt yani ne bileyim met. Yani math yerine met falan diyecek. Onu yapmayın. Deneyin. Ne olur. Olmazsa olmayacak. Yani olmazsa olmaz ama deneyin yani. Dilinizi şöyle getireceksiniz. Yapacaksınız. Yani olmazsa tamam olmadı ama deneyin. Okay. İsa. Okay. Türkçe ve İngilizce'de ortak olan 1000 adet kelime Türkilizce isimli bir Android uygulamasında topladım. Tamamdır. Herkes oraya geçin. Herkes onu indirsin. Okay. SAT ve YDS arasındaki farkları söyler misiniz? Cümle yapısındaki ve kelimelerindeki zorluklar veya paragraf uzunluğu hakkında. Yani SAT sadece İngilizce ile ilgili bir şey değil. SAT Amerika'da girilen bir sınav. İnsanların üniversiteye girmesi için genelde gerekli olan bir şey. Yani aslında Amerika'da birkaç sınav var. Bir tanesi SAT, bir tanesi SAT. Çoğu üniversite ikisini de kabul ediyor. O yüzden hangisine girmek istiyorsanız işte ona girebilirsiniz. Ondan güzel bir puan alıyorsunuz. Ondan sonra okula giriyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın ben şu kadar akıllıyım. Beni alın diyorsun. Yani öyle oluyor. O yüzden sadece İngilizce değil. Aynı zamanda matematik olacak. Olacak. Başka ne olacak? Böyle edebiyat falan olacak. Sadece dil olmayacak. Zaten dil olmayacak. Yani böyle yabancı dil olarak İngilizce olmayacak zaten. Yani edebiyat, yani İngilizce edebiyat falan olacak. Matematik olacak. Hem de bir yazma kısmı olacak. Yani zor. Yani bu yani 18 yaşında, yani 17-18 yaşında Amerika çocukların girdiği bir sınav. Yani orada doğup büyümüş. Yani
insanların girdiği bir sınav. Yani pek kolay bir şey değil. TH'nin doğru telaffuzu ne? Kulağıma Z gibi geliyordu. Evet, kulağının böyle alışması gerekiyor ama yani bazen sesini yapıyor. Mesela math, matematik, math. Bazen de sesini yapıyor. Mesela the kelimesi, the kelimesi. The. Hiçbiri Z değil, hiçbiri D değil, hiçbiri T değil. İkisi de farklı. Okay. Bir Amerikalı olarak en kolay söyleyebileceğiniz terimleri nelerdir? R harfini içermeyen, Ü harfini içermeyen, başka ne yapamam? U harfini çok iyi yapamıyorum. Şapkada A kesinlikle olmayacak. Onu hayatta yapamam. Can söylerim galiba. Yani. A2 seviyesinde birine B1 seviyesine gelmesi için ne tavsiye edersiniz? Aynı şey diyeceğim. Benim bir şeyim var. Bir video var. İngilizce nasıl öğrenilir? Onu izleyin. O videodaki şeyleri yapın. Valla oluyor. Size söyleyeyim. Yani oluyor. What sort of movies do you like? I don't like movies. They take too long. I don't like movies. I don't watch movies. Yeah, they're not really. Movies aren't really my thing. So, sorry. YDS IELTS'ten daha zor gibi. Bilemedim. Çok yani öyle yani sanmam. İngilizce öğrenmek için hangi kitapları almalıyım. A1'den başlayarak. Yani zaten alacağın kitaplar şey için yazılan, yani dil öğrenmeye çalışan insanlar için yazılan kitaplar olacak. Neyse, ne alırsan al yani, çok fark etmez. Yani basit, aşırı böyle basit cümleler içeren kitaplar alacaksın. Yani normal kitaplar olmayacak. Böyle roman tarzında olmayacak. Onlar çok zor olacak. Yani A1 seviyesinde olan bir kişi için. O yüzden öğrenen insanlar için yazılan, yani özellikle onlar için yazılan şeyler alacaksın. Ve okuyacaksın. Yoksa şey mi diyorsun? Yani böyle gramer kitabı falan mı diyorsun? Onu diyorsan benim çok şeyim yok. Önerebileceğim bir şey yok yani. Ama yani pratik yapmak için, okuma pratiği yapmak için küçük, basit şeyler alabilirsin yani. Okay. Tamamdır. Zach, I asked something about deviation of clearing up the things like vigorous people, neither resenting nor hasting them. I don't understand what you just said. The deviation of clearing things up. No, I don't understand what you just said. You're gonna have to change your. You're gonna have to say something different. İngilizce kursa gitmeden evde tek başıma öğrenebilir miyim? Tek başına yani konuşman gerekecek bir ara. Yani evde yani çok iyi dinleme anlamaya başlarsın. İşte duyduğun her şeyi anlamaya başlayabilirsin. Ama bir saatten sonra konuşman gerekecek. O zaman konuşabileceğin bir kişi gerekir. Onu evden yapar mısın? Yaparsın. İnternet diye bir şey var. Ama tek başına derken yani konuşman gerekecek. Yani tek başına yapamazsın aslında o anlamda. Tek başına derken işte evde yaparsın, evden yaparsın, kendi bilgisayarında yaparsın. Ama başka bir kişi gerekecek. Yani konuşmak gerekiyor. Okay. Tamamdır. Do you like reading any novels, like books, like Dan Brown's books? What type of books do you like to read? Dan Brown, I've never read any of his books. I like to read philosophy and theology. And a little bit of history. Not really. A little bit. Okay. Şimdi arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Ben gireyim. Hepinizi seviyorum. Yakında bir Foundations videosu daha gelecek. Bu kanalda ne görmek istiyorsunuz? Yorumlarda onu yazarsınız. İşte hangi serileri seviyorsunuz? Hangi serileri sevmiyorsunuz? İşte size ne faydalı geliyor? Bütün yorumlara, bütün diyemiyorum.
çoğu yorumu okuyorum ve soru içeren yorumların hepsini cevaplıyorum. O yüzden bir şey sormak istiyorsanız özellikle yani mutlaka bir soru sorun, yani bir soru olarak sorun, yazın yorumunuzu ve bir sonraki canlı yayında görüşürüz. Hepinizi seviyorum. İyi akşamlar.